İnanın keşke size şuranın güzelliğini gösterebilsem. Oo, bu gerçek mi ya? Ve şu anda 300 kilometrelik yollardan bir tanesini yürüyoruz. Düşünün. Dünyanın en derin şapellerinden bir tanesini görüyorsunuz. Yaklaşık 3 kilometre yürüyeceğiz. 64 metre derinliğe indik. Bu çok enteresan bir yer ya. Burası gerçekten daha önce hiç görmediğim bir yer. Yani şu an günümüzde bunun gibi bir şey yaptırmanız imkansız. Harika bir yer. Harika. Hadi canım. İnanılmaz güzel çıktı. Ben buraya bayıldım. Yani Polonya'ya göreceğiniz en önemli yer bence burası. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Sizlere yine çok güzel bir bölüm hazırlayacağım. Kemerlerinizi bağlayın, çayınızı kahvenizi hazırlayın. Çünkü dünyanın en büyük tuz madenlerinden bir tanesi arkamda bulunuyor. Size Avrupa'da ve Polonya'da birçok kez meydanlar, işte müzeler, tiyatrolar, gece hayatı gösterdim. Ama biraz sonra göstereceğimi daha önce hiç şahit olmadınız. Tuz madeni burası. Dünyanın en büyük noktalarından birindeyiz. Yüzlerce metre derinliğe inebiliyorsunuz aşağıda ve bugün günümüzde de işte Polonya'nın Krakow şehrinde yaklaşık olarak 25 dakika mesafede bulunan bu tuz madenini birlikte gezeceğiz. Ben heyecanlanacağım. Sizler de izleyeceksiniz. Hadi bakalım, sizlere iyi seyirler. Bana da güzel bir deneyim olsun. Şimdi görüyorsunuz şurada koca bir kule var. Bulunduğumuz yer aslında dedim ya, dünyanın en büyük tuz madeni. Bu madenin içerisinde 300 kilometreden uzun hat var. 13. yüzyılda yapılmış ama sadece turistlere 3,5 kilometresini gösteriyorlar ve buraya girdiğinizde 2 tane bilet var. Bir tanesi bireysel, bir tanesi de tuz madencisinin hayatını anlatan, onların yaşadığı gibi olan bir bilet ama biz bireyseli aldık. Bir de çok geç kalmıştık. Şu an akşamüstü saatlerinde yer bulabildik. Burada online almadığınız zaman gün içerisinde bilet bulamıyorsunuz. Çok fazla bir turizm destinasyonu olduğu için. Böyle bir yer abi. Meydanında şimdi içeriye doğru gireceğiz. Şimdi ben biletleri Gökhan'la beraber online almıştık. Normalde girişte 92 Polonya zlotisiymiş, görüyorsunuz. Öğrenciyseniz yine indirimi var. Haberiniz olsun. Bakalım online'da ne kadarmış. Gökhan bu konuda birazcık bana öneride bulunmuştu. Buralarda online almak hep daha indirimli demişti. Evet Gökhan ve eşi Ayşe. Ayşe de burada avukatlık mı yapıyordun Ayşe? Yok, avukatlık yapmıyorum. Artık ne? Bir tane teknoloji şirketinde çalışıyorum, IT üzerine. Nasıl, keyifler? Güzel. Şu ana kadar yine ben sana bir kadın olarak Polonya'da yaşamayla ilgili sorular sorarım ileride. Tamam. Ne kadarmış? 92. 92 zilo. Evet. 80 zilo da online alırsan. Oo, 3 dolar euro kârdayız. TL'ye vurma, boş ver, sana canımız sıkılır. Şimdi içeriye doğru giriyoruz, hadi bakalım. Haydi bakalım, heyecanlar dorukta. Burası çünkü dünyada muadili olmayan nadide bir yer. Aşağıda yine bilgileri veririm. Böyle giriyorsunuz abi. Burası 1996 yılında çökmeler olmuş, kapatmışlar, sonra böyle müze olarak kullanıyorlarmış. Hala günümüzde de 200'den fazla kişi bu madende çalışıyor. Eskiden de buranın en büyük coğrafyanın tuz üretiminde kullanılan yermiş burası. Hatırlarsanız Saler Uyini'de de göstermiştim. Dünyanın en büyük tuz çölüydü o. Onu da yukarıdaki karttan izlersiniz. Ama burası madeni. Ve içeriye girdik. Göreceğiniz bütün destek alan şey ağaç olacak. Çünkü demir küflendiği için zamanla çökme yapabiliyor. Ama ağaç yapmıyor. Bir anda soğuk başladı. Şimdi tur rehberi geldi. Burası yaklaşık 3 kilometre yürüyeceğiz. Ve aşağıdan bildiğiniz buz gibi hava geliyor. Sonra da asansörle yukarıya çıkacakmışız. Hazır olun dedi. Şu an bizi bu ahşaplı yoldan, merdivenlerden aşağı indiriyorlar. İyi İngilizce bilen bir rehber var en azından. Her şeyi anlatması güzel olacak. Değil mi? Kesinlikle. Ama burayı yeni yapmışlar Gökhan, baksana. Ağaç yeni kokuyor. Sürekli bir şey yapmak zorundalar bence. Aynı aşağı. Abi şu anda bakın, her seferinde 10 basamak iniyoruz. Şu an 21'e geldik. Yani siz hesaplayın kaç basamak yapacak ve 300 metre civarında aşağıya inmeye başladık.
Heyecanlı bir yolculuk. İnmeye devam. 53. Ve geldik mi? İnsanlar zamanında buradan çıkan madenleri, tuzları atlarla taşırlarmış yukarıya kadar. Ve şu anda bir anda hava 10 derece serinledi. 16 dereceymiş hep. Are you all okay? Yes. Nobody's crying. No. 64 metre derinliğe indik. Bunun gibi 10'a yakın seviye var. Biz ama 3 tanesini göreceğiz sadece. Oo, nasıl esiyor? Burası 300 metre derinliğinde ama biz 100 küsüre kadar inecekmişiz. O kadar gösterecekler ve aşağıdaki serinlik yayla gibi. Daha fazlası ama madencilerin inebildiği bir tur var. Yani bir kişisel olarak girebiliyorsun. Ve ekstradan madencilerin gidebildiği En derine ayrı bir gidiyorsun. tur var, evet. Böyle onların anısına heykeller yapmışlar. Crouch a bit. Sit down if you want to. There is a Polonya'da bunun gibi 2 tane aktif tuz madeni varmış ve buradaki değerli madeni de ilk zamanlar böyle günde 8 saat, haftada 6 gün çalışarak çıkartıyorlarmış elle. Ve buradaki bu zamana kadar çalışan işçilerin %10'u ne yazık ki hayatını kaybetmiş burada. Şimdi diğer seviyeye geçiyoruz. İndikçe daha da serinliyor. Ve işte dediğim gibi bakın hiç demir kullanmıyorlar. Hepsi ağaç. Bence burada arkada önemli bir şey olacak. Ay böyle cennet açılan kapı gibi mi? Şuraymış ya şu hat acaba? Çok ilginç gerçekten. Yani şey böyle 700 yıllık bir Evet, tarihin kalmış diyorsun değil mi? göçene kadar kullanmışlar 96'ya kadar. Şimdi ikinci bölüme geldik. Burayı da 1649 ila 1685'te kullanmışlar. Çok fırlama rehber, çeviri yapacağım biraz sonra. smile. He's making all of us. Şimdi bir şöyle diyor. Nasıl ki altın madenine gittiğinizde altın alamıyorsunuz. Tuza geldiğinizde de tuz veremeyiz ama isterseniz yalayabilirsiniz taşları diyor. Bakmayın böyle gri göründüğüne diyor. Yukarıdakilerin hepsi aslında tuz. Sadece içindeki o beyaz rengi veren ayrışma işlemi olmadığı için görünmüyormuş. Oldukça karanlık bu arada. Hani GoPro'da çekebilmeye çalışıyorum size ama inşallah beğeniyorsunuz. He will make room for the other. Yeni kapı. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. Çok geniş aslında, yani maden daha dar olur genelde az önce geçtiğimiz yollar. Çünkü ilk zamanlar atlarla bu madenleri yukarıya taşıyorlarmış. Bu yüzden de geniş geniş yollar, tüneller açmışlar. Sonra akabinde de 400 sene önce insanlar artık el gücüyle makara sistemi kurarak madeni taşımaya başlamışlar. Çok güzel bilgiler alıyoruz, bakalım bizi neler bekliyor. Asıl en güzeli sona doğru olacak, merak etmeyin, daha hiçbir şey görmedik. Can I lick this? You can lick. Okay. Ben yalamaya başlıyorum. They are setting you up Bu işte to tuz. lick. Yes. Gördüğünüz. I would like. Buraya ilk turist olarak gelen Kopernika'ymış. Licking the sky. Now look at this big chamber. Every chamber you will see was a block of salt. Az önce gördüğünüz heykel tamamen tuzdan yapılmış. İlk turistmiş Kopernik gelen buraya. 1400'lü yıllarda onun anısına yapılmış. Yerdeki tuzu yalayabilirsiniz ama heykele dokunmayın diyorlar. Çünkü heykel bizi pazarlamada kullandığımız bir ürün. O yüzden o yüzden tükensin istemeyiz diyorlar. Kadın çok sempatik bu arada ve çok güzel de İngilizce konuşuyor. Hepsini anlayabiliyoruz. Ve şu anda 300 kilometrelik yollardan bir tanesini yürüyoruz. Düşünün, yerin altında bunun gibi 300 kilometrelik bir hat açmışlar. Bunun gibi milyona yakın ahşaptan yapılmış sütunlar, kolonlar varmış ayakta tutmak için. Ve burası da madencilerin krallarının
evlilik teklifi ettiği bir tuzdan yapılmış heykelleri. Bizdeki Pamukkale'deki o şeye benziyor, kraterlere, travertenlere benziyor aslında gösteriş olarak, görünüş olarak. Bunlar da işte milyonlarca kullandıkları aslında kolonlar ve sütunlar. Eskiden buralara en aşağıya inen insanlar en çok risk alanlarmış ve özellikle yolu aydınlatmak için bir ekip kurmuşlar. Bu ekipte ıslak kıyafetler giyermiş yanmamak için, çünkü sonuçta buraya oksijen gelmediğinde o sonuçta ateş de yanmıyormuş. Bunu da bu oksijeni aktarmak için kullandıkları sistemi böyle delikler açarak yapmışlar. Ama çok insan ölmüş. Dediğim gibi bu zamana kadar çalışan insanların %10'u hayatını kaybetmiş. Şimdi başka bir alana geldik. İşte aslında sistemi tamamen böyle kuruyorlar. Bakın görüyorsunuz. Hani hiç göründüğü kadar basit ve kolay değil. Oldukça da riskli. Bakın eski halleri de bunlar. Hatta tuz kaplamış birçok kütüğü. Ve diyor ki tuz kapladıkça daha sağlamlaşıyormuş. Çok enteresan bir yer ya burası, gerçekten daha önce hiç görmediğim bir yer. Bu arada buradaki tuz yoğunluğu Ürdün'deki tuz gölü, Ölüdeniz yani, ve bizdeki tuz gölünün birazcık daha altında. İnternette öyle birkaç kaynak okumuştum. Gereksiz bir bilgi ama bilgi bilgidir, hiç yoktan iyidir. Nasıl? Gayet tuzlu. Billur tuz. Yapalım mı? Billur. Baksana herkes tuz tadıyor. Billur tuz. Buradan mı çıkıyormuş? Burada. Burası da işte atların döndükleri noktaymış. Günlerce gerekirse atlar gün ışığı görmüyormuş. Hem atların hem çalışanların psikolojisi bozuluyormuş ve buradan toplayıp ürünleri, şurada bakın 2 tane yol var. Görüyor musunuz? Buradan geliyorlarmış atlar. Şu soldan da geri dönüyorlarmış. Ya gerçekten, yani şu an ekranda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama gördüğüm en farklı mağaralardan birindeyim. Tünellerden birindeyim. Kazimier kralı. Ülkenin en önemli kralıydı. İndikçe iniyoruz. Aşağıda devasa kentler kurmuşlar resmen. Ve içerisi o kadar havadar ki çok ciddi bir şey kurulmuş burada. Oksijen taşınması için sistem kurulmuş yüzyıllar önce ve hala günümüzde aktifmiş. Çok farklı bir yer. Gerçekten iyi ki geldik. Zaten yeterince inmiştik. Şu an resmen Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones sahnesindeymişiz gibi hissediyoruz. Gökhan'la da onu konuştuk. Yani film yeri gibi burası. Hani aşağıdan bir yerden ejderha çıkacak diye hissediyorsunuz. Herhalde şu an artık 130. metreye doğru iniyoruz ki düşünün, burası 300 metre derinliğinde. Bir de size bir şey anlatayım. Az önce kadın, ben bir video çekerken dilinizde de Turkey mi ya dedi. Evet dedim, Turkey dedim. Neyse böyle goy goy şaka yaptık. O da tatile falan gitmiş. Sonra geldi kadın benden özür diledi. Ne oldu dedim herkesin içinde. Ya kusura bakmayın, siz ülkenizin ismini değiştirmiştiniz, Türkiye yapmıştınız değil mi dedi. Şöyle bir şaşırdım. Vay dedim, ne kadar naif bir düşünce ya. Yani sırf yanlış söylediğinden dolayı, ki bilemeyebilir, geldi herkesin içinde özür diledi. Polonya'da insanlar gerçekten çok naif. Bunu burada da bir kere daha hissettim. Şu gördüğünüz eskiden kullanılan merdivenler, bakın renkli aydınlatılmış. Keza buralarda da var. Düşünün abi, insanlar 8 saat bu kadar derinde çalıştıktan sonra en yukarıya çıkmak için bu kaygan, zor, az olan basamakları kullanıyorlarmış. Hayatları hiç de kolay değilmiş. Çok zor bir meslek zaten. Bununla beraber kadın dedi ki isterseniz dedi, bunu test etmek istiyorsanız Aralık ayında gelip burada itfaiyeciler yarış yapıyorlarmış. Kim yukarıya daha hızlı çıkacak diye. Bildiğin bir festival havasında geçiyormuş. Hani isterseniz direkt katılabilirsiniz dedi. Böyle de bir bilgi vermiş olayım. Gerçekten çok zor olsa gerek. Şuraya bakın ya.
İşte asıl en önemli yere gidiyoruz. Hazır mısınız? Dıt dıt. Hadi bakalım. 100 küsür metreden sonra burada çok önemli, en güzel yere götürüyorum sizi. Ve işte o gerçek mi bu? O canım. İnanılmaz güzel çıktı. Şu an 100 küsür metre yerin altındayız. Gerçekten böyle ağzımız açık kaldı. Film gibi bir yer burası. Şu an 100 küsür metrede dünyanın en derin şapellerinden bir tanesini görüyorsunuz. Burada eskiden düğün yapıyorlarmış. Konser oluyormuş. Bakın oturma alanları var. Kralların geldiği bir yermiş ve aynı zamanda burada da ibadetlerini yapıyormuş buradaki madenciler. Gördüğüm en enteresan maden ya. İnanamıyorum şu an. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama canlısı film gibi. Vay be. Yani arka planda sizlerle detayları paylaşmaya çalıştım ama yani yok. Yok böyle bir şey. Yani şu an günümüzde bunun gibi bir şey yaptırmanız imkansız. Ve bunu yüzyıllarca yıl önce yapmışlar. Ve gördüğünüz bütün şuradakiler seramik değil. Her şey tek parça tuzdan yapılmış. UNESCO koruma altında bir yer burası. Fazlasını bile hak ediyor desem yeridir. Vallahi millet bağırmaya başladı o diye. Evet, burası ne biliyor musunuz? Burada para atıyorsunuz uzun ömürlü yaşamak için ve o para hemen batmıyor. Çünkü tuz yoğunluğu var. Ciddi söylüyorum, bak. Bir şey demedim canım. Böyle bir enteresan yer. Abi dayanamadım, bak atıyorum. Can you throw a coin here? No worries, right? Deneyelim bakalım. Yukarıda kaldı. Tuz yoğunluğu fazla, şurada görüyor musunuz? Çok yavaş gidiyor. Az önce parayı attım, gördüğünüz çok yavaş böyle gidiyor ve dediğim gibi tuz yoğunluğundan dolayı böyle ve içeride şu an pırıl pırıl bir hava var. Diyor ki Krakow'daki herhangi bir sıcak işte kirliliğin, hava kirliliğinin, tozun çok kat be kat azı burada ve o yüzden çok rahat oksijeni alabiliyorsunuz dedi. Öyle ki böyle derin derin çekiyorum, rahatlıyorum. Hatta burada 3. katta özellikle astım hastalarına diye duydum. Yanlışsam düzeltin lütfen. İyileştirebilen bir nokta varmış böyle, daha iyi gelen onların nefes alması için ama çok değişti hava ya, öyle böyle değil. Ben buraya bayıldım. Yani Polonya'ya göreceğiniz en önemli yer bence burası. Olağanüstü ve çok da iyi korumuşlar. Turizme de çok iyi kazandırmışlar. Helal olsun. Daha da aşağı iniyoruz. Şu an 19. yüzyılın başlarında gelinen noktaya ulaştık. Şurası da 18. yüzyılmış. Yani düşünün, her yüzyılda bir kat açmışlar. Oha! Bu gerçek mi ya? Burası 35 metre yükseklikteymiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Yıkılmaması için, ki hala günümüzde de korumaya çalışıyorlar. Çünkü yukarıda insanların evleri var. Bu yüzden hala destekliyoruz bu kolonları diye. Bunun gibi bir sürü kolonlar yapmışlar ve bir sonrakine geçiyoruz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz yani. Yani ben Avrupa'da her yerde meydan var, her yerde kilise var ama bu çok başka bir şey ve bence Polonya son yıllarda turizm konusunda çok büyük atak yapıyor. Özellikle burayı çok iyi satıyorlar. Güneyde yeşil alanları çok iyi satıyorlar Araplara. Ama Araplar mesela buraya gelmiyorlar. Onlar yeşilliğe geliyor. Buranın, Avrupa'da yaşayan insanların en çok Polonya'da geldikleri yer buradaki işte tuz madeni. Yani bir numaram ya şu an Polonya'daki. Tamam, şehirler de güzel ama farklılık olarak burası. Ve 100 küsür metredeki yüzlerce yıl açılan bir alandaki kahve ve burada internet çekiyor mesela. Sadece burada internete ulaşabiliyorsunuz. İnanılmaz bir deneyim oluyor, inanılmaz. Abi burada işte kahve ve çay molası veriyorsun. İstersen tuz madeninden yapılan hediyelik eşyaları
alabiliyorsun ama gerek yok. Yukarıda aynı ürünler daha uyguna var. Şimdi gezimiz daha da aşağıya doğru. Rehberimiz Sarışın ablayla devam ediyor. Aa, burada tuvaletler falan da varmış. Yes, that room is there. Burası da artık 20. yüzyılın başladığı tüneller. Yani hepsi bir yüzyılla daha da ileriye gitmiş. Şaka mısın ya? Bu ne abi? Daha da aşağıya iniyoruz. Az önceki yeri Instagram'da da paylaştım. Bir elin peşinden bakarsınız. Hani buraya tam nasıl çektim anlayamadım, biraz geç kaldık çünkü biz sohbet ediyorduk. Şimdi 18. yüzyıl katına geldik. Nerelere gittiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok ama tek bildiğim, yine bakın, inanılmaz bir mermere benziyor. Tuz sütunlarından geçiyoruz. Sona doğru yaklaştık. Abi dalga geçer gibi her gittiğimiz yerde enteresan bir manzara bizi karşılıyor ve yani daha bunun sadece %3'ünü 5'ini gezdik. Yani ne kadar büyük bir yermiş. İnsan gezdikçe hayret ederek, ağzı açık gezerek bunu anlayabiliyor. Şunların da, beyaz şeylerin hepsi tuz ve burada yine çok yoğun bir tuzun olduğu gölet var. Bak şöyle de bir göstereyim. Ve burada aşırı tuzlu suda yüzüp ölenler olmuş vakti zamanında. 130 metreye geldik. 130'a mı geldik? Hayırlı olsun. En son noktaya kadar indik. Tebrikler herkese. Geri dönüş yolundayız. Tabii ki sürprizler bitmiyor. Yine harika bir yer. Harika. Aman Allah'ım ya. Abi gerçek mi bu? Şu an ağzımı açık bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Harika. İnanın keşke size hani GoPro kullanmıyor olsam, daha iyi bir kamera kullansam da şuranın güzelliğini gösterebilsem. Yıllardır takip edenler bilir. Gerçekten böyle şeyler gördüğümde heyecanıma çok iyi zamanlarda ortak olduğunuz anları biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi de buydu. İyi ki geldin, iyi ki. Gördüğünüz gibi tuzdan çok farklı, buradaki madenden rengarenk taşlar çıkarmışlar. Aslında bunların hepsi tuz. Şu mavi de bir tuz, bu kırmızı da, şu gri de, yeşil de, bakın. İnanılmaz farklı kristaller gibi görünüyorlar ama. Abi artık geri dönüşe gidiyoruz. Bakın burada da çok güzel ışıklandırmışlar. Yani fantastik bir yol olmuş. Buradan artık çıkışa ve asansöre doğru ilerliyoruz. Hayatım boyunca hani benim anılarımda böyle gerçekten gördüğüm yerler arasında, evet burayı da söylerim dediğim bir yer oldu burası. Çok şaşırdım, belki de beklentilerim çok düşüktü. O yüzden beklentiyi düşük tutunca insan daha çok mutlu oluyor olabilir ama gerçekten kesinlikle değer. Ve artık geri dönüş yolunda klasik alışveriş yapabileceğiniz, böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz, su mu alabileceğiniz, kahve alabileceğiniz bir yer yapmışlar. Buradan sonra da artık asansöre çıkacağız. Yine çıkarken burada tuzun izlerini size gösteriyorlar. Restoran kısmından şimdi ilerliyoruz. Çok da güzel bir restoran yapmışlar. Buranın havasına uygun. Vallahi bilmiyorum, abarttığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer siz de hani başka ülkelerde böyle madenler gördüyseniz yazın. Ben gerçekten heyecanlandım burada. Hatta bak gel yemekleri de göstereyim size. Şnitzel var. Oo, somon çok güzel görünüyor yalnız ha. Şurada somon var. Burada da domuz ve biraz Polonya yemekleri var. Ama biz başka bir yere gidiyoruz gençler. Çok güzel bir şey mi yiyeceğiz? Dediğim şey bir tat getiriyor. Hadi bakalım. Buraya Krakow'a gelince bunu mu yiyecekmişiz? Kesinlikle. Diyemeden dönme. Hadi Gökhan'la Ayşe'nin peşine düştük. Artık buradan çıkıyoruz. Beni güzel bir yere yemeğe götürüyorlar. Bu ne? Ama gerçekten yani biraz da bunları, thank you very much, biraz böyle Sovyetler ülkelerine var ya, işte Rusya'ya gitmişim mesela, ne bileyim Ukrayna'ya gitmişim, bir metroya girince de bunu hissedersin ya. Onu hissettirdi bende. Tahmin ediyorum ki böyle konserler, tiyatrolar. Veriyorlarmış özel günlerde. Çok güzeldi ya, hadi çıkıyoruz.
Yaklaşık 15-20 dakikadır yürüyoruz ve özellikle orası çok soğuktu, donduk. Yani keşke mont olsaydı dedik. Yukarıyla buranın arasında çok fark var. Ve şimdi bu asansörle direkt yüzeye çıkacağız. 132 metredeyiz. Ne? Vay. Saniyede 4 metre çıkacağız şu an. Hissettiniz mi? Şu an dünyanın en hızlı asansörlerinden birindesiniz. Ay, kulaklarım açıldı. Evet. Şurada görüyorsunuz. 15 saniyede geldik. Vay. Thank you. Muhteşem maden deneyiminden sonra acıktık. Bayağı yürümüşüz. Yani gerçekten hani birazcık şey gibi geliyor, basit gibi geliyor ama 3 kilometre civarında yürüyorsunuz. İnsan yoruluyor ve bakın Kazimierze geldik. Yine buranın en meşhur tarihi bölgesi ve ne yiyeceğiz? Burada Ediz'de buluştuk. İzmir'den misin abi? Hayır değilim. Olsun, yine de selamlar. Kumru yiyoruz. Bizim ekip acıktı. Vallahi bildiğin ayağınıza getirmişler. Kolay gelsin. Baklava da var, şöyle baklava da satıyorlar. Göko, keyfin nasıl? Abi adamlar daha yeni açılmış, ekmeği özel burada yaptırıyorlarmış. Günlerdir şöyle ekmek aralı bir şey yemedim. Şu Polat seçeneğinde bu salatası da var. Koymasın isterseniz yanına tabakları git. Ben çok azıcık alırım ya. Tadına bakmak Olağanüstü. istedim. Bak şu lezzeti buradakiler bilirse, yemin ederim bilmedikleri için yemiyorlar. Sıraya girip gece, özellikle alkolden sonra gelip burada sıraya girip yerler. Ve şu an en turistik yerindeyiz ve gece hayatında olduğu. Ben bilsem akşamları gelip yerdim bunu. Çünkü burada ondan sonra her yer kapanıyor. Vallahi çok güzel yemeğimizi de yedik. Burada güzel bir günü size aktardım. Benim için çok keyifli bir yolculuk oldu ve bundan sonraki bölümde de Polonya'nın size birazcık da acı yüzünü göstereceğim. Auschwitz toplama kampına götüreceğim sizi. Belki de internette bulabileceğiniz en kapsamlı YouTube videolarından bir tanesini izleyeceksiniz. Şimdilik benden elveda. Bekliyorlar zaten. Eve gidip daha çay içeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.